Herkese yeniden merhaba. Daha önce çekmiş olduğum zikzak battaniyenin birebir aynısıyla karşınızdayım. Neden aynı videoyu tekrardan çekiyorsun diye soracaksınız. Önceki videom çok izlendi. Çok fazla güzel geri dönüş aldım. Bunun için herkese teşekkür ederim. Uğraşan herkese teşekkür ederim. Fakat video izlendikçe, daha çok kitleye ulaştıkça sorun yaşayan insan sayısı da artmaya başladı. Özellikle battaniyenin ikinci sırasında şuradaki deliklerin kaydığını söyleyen kişi sayısı gün geçtikçe arttığı için bu videoyu yenileme ihtiyacı hissettim. Sanırım gözden kaçırdığım, anlatırken değinmediğim bir nokta olmuş olmalı. Bir üst sıradaki kaymaların sebebini aslında Instagram'dan fotoğraf atarak takipçilerimiz çözmeye çalıştık. Çoğunu da çözdük zaten. Hepsinin farklı farklı sebepleri var. Bu videoyu çekerken o noktalara da değineceğim. Karşılaşabileceğiniz sorunlara da değineceğim. İkinci sırada sorun yaşayanları bu videoya yönlendirmek istiyorum. Bu videoyu yenilemek istememdeki diğer bir sebep de başlangıç ilmek sayısı. Aslında bunu önceki videoda detaylıca anlattım. Şekiller üzerinden güzelce anlattığımı düşünüyorum. Fakat bunu da videonun ortasına koyduğum için çoğunuz sıkılmış olabilirsiniz. Oraya kadar izlememiş olabilirsiniz. Bilmiyorum. Kaç ilmekle başlamalıyım soruları sürekli gelmeye başladı. Bu sorulara da bir son vermek için bu videoyu çekmek istiyorum. Lafı çok fazla uzatmadan ilk olarak başlangıç ilmek sayısından videoya başlayalım. Öncelikle kendi battaniyemin ölçüsünü size vereyim. Benim battaniyemin eni 65 santim. Benim verdiğim ölçülerle birebir aynısını yapmak isteyenler oldu. Fakat eni çok dar oldu. Nasıl motif ekleyebilirim gibi yorumlarda, mesajlarda geldi. O yüzden benim yaptığım ölçüye lütfen uymayın. Siz kendi ölçünüzü, kendi kafanızda oluşturduğunuz bir ilmek sayısı belirleyin. Zaten bunun hesabı çok net, çok da kolay bir şekilde hesaplayabilirsiniz. Ben yeni doğan bebekler için yaptım. Zaten çocuğum da yok, evli de değilim. Böyle kendi kafama göre bunun uygun olacağını düşündüğüm için ben bu battaniyeyi ördüm. Hani belki dardır. O yüzden benim başlangıç ilmek sayımla başlamanız şart değil. Bir iki motif fazladan yapabilirsiniz. Değineceğim diğer bir konu şu. Ben sizin kullandığınız ipin markasını veya kullandığınız tığın kalınlığını bilemem. Sıkı mı örüyorsunuz, gevşek mi örüyorsunuz? Ben bunları bilemem. Benim kullandığım ip kalın bir ip. O yüzden eni biraz geniş olmuş olabilir. Siz benden daha ince bir ip kullanırsınız. Sizin eniniz daha da dar olacak. Veya daha kalın bir ip kullanırsınız ve gevşek örerseniz sizin eniniz benimkinden çok daha geniş olacak. Bunları dikkate alarak lütfen üşenmeden elinize mezuranızı alın ve ölçünüzü tam olarak belirleyin. Öncelikle aklınızda bir ölçü belirleyin. Evinizdeki herhangi bir battaniyenin enini ölçerek bu ölçüye ulaşabilirsiniz. Atıyorum ben 1 metre eninde bir battaniye yapacağım. Göz kararı da buna karar verebilirsiniz. 1 metre diyelim. Şöyle 1 metre 100 santim olarak notumu aldım. Bu modeli, bu motifi yaparken bakın şöyle zikzak bu şekilde ilerliyor. Şuradaki V harfine benzeyen kısımları baz alıyoruz. Bu her bir V harfi bir motifi oluşturuyor. Yani şu bir motif, bu ikinci motif, üçüncü motif, bakalım 4 ve 5. motif. Ben bu modeli yapmak için 5 tane motif kullandım. Her bir motif için 15 sağda ikili trabzan yaptım. 15 tane solda ikili trabzan yaptım. Toplam ne oldu? 15, 15, 30
İkili trabzan yapmış olduğum bir motif için. Hemen bunu da çiziyorum. Burası da tamam. Şimdi 15 15 30 tane bir motifi hesaplıyoruz. Şimdi arada da şu deliklerin oluşması için 2 tane zinciri atladık. 2 zincir atladığımız zinciri de hesaba katıyoruz. Şimdi bir motif kaç tane zincire denk geldi? 15 tane sağda, 15 solda, 32 daha 32 zincir. Ben 15 tane yaptım. 15 yapmak zorunda değilsiniz. 10'a 10'luk da yaparsınız. Şu mesafeler daha kısa olacak. Daha çok motif sığacak buraya. Yani 2 tane buraya, 2 tane buraya gibi. Daha fazla yaparsanız şuradaki zikzak biraz daha geniş olacak. Bunu da dikkate alın. Yani burayı 30-32 de yapabilirsiniz. 10-12 de yapabilirsiniz. Bu sizin zevkinize bağlı. Deneye yanıla buna karar verebilirsiniz. Ama hiç uğraşmayacağım, seninkiyle aynı olsun diyorsanız da 15-15-2, 32 tane zincir bir motif için. Bir tane motifi öreceksiniz. Yani 3-4 sıra boyunca, hani 2 ya da 3 sıra ördükten sonra zaten onun genişliğini anlarsınız. Mesela benim bir tane motifimin uzunluğu ne? Hemen ölçeyim. Tam 13 santim. Benimki 13 santim. Sizinki kaç santimse, belki benden ince ip kullandınız, 10 santim olacak. Kalın ip kullanırsanız 15 santim olabilir. Kullandığınız ipe bağlı veya örüş şeklinize göre bu değişiklik gösterecek. Şimdi ben 100 santim istiyordum. Bir tane motifim 13 santim bölü 13. 113'e böldüm. 7,6 yuvarlayın, yukarı yuvarlayın. 8 tane motif. 8 motif yeterli. Aşağı yukarı 1 metre olması için gerekli motif sayım 8. Bir motif için 32 zincir gerekliydi. 32'yi de neyle çarpıyorum? 8 ile. 256 zincirle başlamalıyım. Benimkinin eni neydi? 66 idi. Bir tanesi 13. 66 bölü 13. Ne oldu? 5 motif. Gerçekten de 5 motife denk gelmiş oldu. Yani bu şekilde minik bir parça başlayın. Ölçünüzü alın. Buna göre örün. 1 metreye tekabül eden ilmek sayımı hesapladım. 256. İlmek sayısını, yani zincir sayısını belirledikten sonra 3 tane daha ekliyoruz. İster 100 olsun, ister 200, ne olursa olsun en son 3 tane daha zincir ekliyoruz. 259 zincirle 1 metre eninde bir battaniye örebilirsiniz. Biraz küsuratlı oluyor. Hani 3 santim 5 santim oynama yapabilir ama 1 metreye yakın olacağı kesin. Aşağıya yorumlar kısmına kaç zincirle başlamalıyım gibi sorulara cevap vermezsem kızmazsınız umarım. Çünkü bununla ilgili artık verebileceğim başka bir şey yok. Yapılışına geçmeden önce ip ve tığ konusuna da değinmek istiyorum. Kullandığım ipleri soracak olursanız Hobium'da satılan Lamia Baby Cotton iplerini kullandım. Bu ipler sadece Hobium'un web sitesinde mevcut. Onların üretmiş olduğu bir ip. Açıklamalar kutusuna renk kodlarını ve web sitesinin linkini bırakacağım. Oradan satın alabilirsiniz. Bu ipin kalınlığına göre kullandığım tığ numarası da 3 mm. 3 mm'lik bir tığla bu ipi örebilirsiniz. İp konusunda bir ayrım yapamayacağım. Hani gözünüze hoş gelen, dokusunu beğendiğiniz herhangi bir ipi kullanabilirsiniz. İpin üzerindeki etikete bakarak da
Oradaki belirtilen tığ numarasında bir tığ alarak yine örgünüzü rahatlıkla örebilirsiniz. Yani bu battaniyeler tamamen sizin zevkinize göre şekillenecek. Bebe battaniyesi yapacaksınız. Tuhafiyeye gidip bebe yünlerinden veya amigurumi iplerinden alabilirsiniz. İçeriği pamuk olan ve tüylenmeyen herhangi bir ipi kullanabilirsiniz. Bu tarz bir ipin dışında da çok çok kalın ipler de kullanabilirsiniz. Çok şık koltuk şalı, işte TV battaniyesi yapabilirsiniz. Dediğim gibi ip seçeneği tamamen size kalmış. Zaten nasıl ölçü alacağınızı da anlattım. Kaç tane yumak gittiğinden bahsedecek olursam toplamda 7 farklı renk kullandım. Hepsi 100 gramlık ipler. Bir bebe battaniyesi için toplamda 700 gramlık ipler sizin için yeterli olacaktır. İlk altısını ikişer sıra ördüm. En açık rengim olan krem renkte 4 sıra ördüm. Daha sonra aşağıdan yukarıya yaptığım sıralamanın birebir aynısını 6'şar sıra olacak şekilde sırayla ördüm. En son yine 6 sıra krem geçtikten sonra en alttaki ikişerli motifleri tekrardan bir daha ördüm. Bu şekilde battaniyemi tamamladım. Şimdi zincirlerimi çekerek modele başlayacağım. Eğer videolarıma ilk kez geldiyseniz, zincir çekmeyi, trabzan yapmayı bilmiyorsanız bununla ilgili detaylı videolarım mevcut. Şuradaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz ve daha sonra battaniye yapımına gelebilirsiniz. Şöyle hafif uzunca bir ip bırakıyorum. Şöyle 15 santim civarında. Şuradan zincirlerime başlıyorum. İlk olarak dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri, zincirleri gevşek bir şekilde yapın. Şöyle küçük küçük değil, birazcık gevşek olsun. 3 4 5 Bakın bu şekilde. Eliniz sıkıysa birazcık gevşek yapın. Bunun sebebi nedir? Şöyle göstereyim. Bakın şu kısım, eğer burayı, başlangıç kısmını gevşek örmezseniz şu taban kısmı şöyle büzüşmüş olacak. Yani battaniye şu şekilde görünecek. ...256 artı 3... ...259 tane zincirimizi çekelim. Daha sonra videoya devam edeceğim. Toplam 256 zincirle 8 tane motif oluyordu. Ben yarısı kadar 128 tane zincir çektim. 4 tane motif çalışacağım. Video çok uzamasın diye ben 4 tane motif çalışacağım. Yapacağımız işlemler birebir aynı. Hiç merak etmeyin. İstediğim ölçüye göre zincirimi çektim. Fazladan 3 tane daha zincir çekiyorum. Üçüncüyü çektim. Şimdi artık örgümüze başlıyoruz. 3 tane zincirimi atlıyorum. Dördüncüye batıracağım. 1, 2, 3. Dördüncüye batıracağım. İpimi doladım. 3. Dördüncüye batırdım. Çektim. Ve ikili trabzan yapıyorum. Önceki videomda şu üçlüyü trabzan olarak saymayın demiştim. Ama biz bu videoda sayalım. Belli ki bir kafa karışıklığı yaratıyor. O yüzden bunu da sayıyorum. 1, 2. Şimdi biz 15'e 15'lik çalışıyoruz. Bu motiflerde başta ve sonda ilmek sayım bir tane fazla olacak. Yani şöyle göstereyim. Şurada 16. Burada 16 tane ikili trabzan olacak. Şuradaki üçlü zinciri de trabzan olarak sayıyorum. İlk olarak 16 tane trabzan yapıyorum. Şimdi kaç tane oldu? 1, 2, devam ediyorum.
Üçüncü trabzanım. Dört. Beş. Altı. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. Önceki videomda ikinci sırada sorun yaşayanlara özellikle söyleyeceğim şey, buradaki özellikle ilk sırada yaptığınız her trabzanı sayın. Her bölümü sayın. Yani burada 16 tane var mı? 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 tane var. Buradan sonra şu ara kısımlarda 15'er tane yapacağım. Son kısımda yine 16 yapacağız. Nasıl yapıldığını anlatacağım. Şimdi yine en önemli kısımlardan biri olan tepe çukur kısmı. Şöyle alayım burayı. Şuradaki V harflerinden bahsetmiştik. V harfinin aşağıdaki olan kısmına çukur, yukarıda olan kısmına tepe demiştik. Şu deliklerden bahsediyorum. Çukur, tepe, çukur, tepe, çukur, tepe, çukur, tepe şeklinde ilerliyor. Her zaman biz motifimize başlarken ilk olarak çukuru yapacağız. Motifi bitirirken de son olarak çukuru yapacağız. Motif çukurla başlayıp çukurla bitecek. Burası anlaşılmıştır umarım. Şimdi bunun nasıl yapıldığını görelim. 16 tane ikili trabzanım var. Çukur yaparken 2 tane zinciri atlayacağım. 1, 2. İpimi doluyorum. 2 tanesini atlıyorum. 1, 2, 3. zincirime batırıyorum. Ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yine bunu sayıyoruz. Birinci ikili trabzanım. Şimdi 15'er tane yapıyorduk. İkinci ikili trabzanım. 3. Toplam 15 tane sayacağım. Her bir zincire birer tane trabzan yapacağım. Hemen bir sayıyorum. Gerçekten 15 tane mi yaptım? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Toplam 15 tane ikili trabzan yaptım. Bakın V harfi oluşmaya başladı. 16, 15. Şimdi çukur bitti. Tepe kısmı geldik. Şöyle inmesi lazım şimdi. Burada 2 tane zincir atlıyoruz. Burada 2 tane zincir oluşturuyoruz. 1,
2. 2 zincir oluşturdum. İpimi doladım. Burada atlama yok. Bir sonraki zincire batırma var. Sonrakine batırıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Çukurda atlıyoruz. Tepede oluşturuyoruz ve atlamıyoruz. Bir tane trabzanımı oluşturdum. Devam ediyorum. 15 tane trabzan oluşturacağım. Yine saymayı ihmal etmiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 tane yaptım. Aynı şekilde çukura geldim. Doluyorum. 2 tane atlıyorum. Üçüncüye trabzan yapıyorum. Yine 15 tane ikili trabzan oluşturup videoya devam edeceğim. Tekrar sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Bu sefer tepeye geldim. Şöyle bir göstereyim. Bakın. V harfi çukurda bitti. Tepedeyiz. 2 zincir. Tepede 2 zincir oluşturduk. Bir sonraki deliğe batırarak ikili trabzan yapıyoruz. Yine 15 tane oluşturuyorum. Bu şekilde birazcık ilerliyorum. Şu son kısma gelip videoya devam edeceğim. Son kısma geldim. En son tepe. Şurada çukur var. Çukur, tepe, çukurdayım. 2 tane zincir atlayacağım. İpimi doladım. 1, 2 tane atladım. Üçüncüye batırıyorum. Birinci ikili trabzanım. Şimdi burada ilk olarak bir 15 tane örüyoruz. Ne demiştim? Baş ve son kısımda trabzan sayım 16 olmalı. Şöyle 15 tane bir öreyim. 16.'yı nasıl yapacağımızı göstereceğim. İki, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, bakın 13'teyim, 14, 15. Tam yetti zincir sayım gördüğünüz gibi. 14 ve 15. Şimdi şu son deliğe, son zincire bir tane daha yapacağım. Doladım. Aynı deliğe batırıyorum. 16.'yı da tamamlıyorum. Yani bu kadar basit. 16 tane başta, 16 tane sonda yaptım. Şimdi 3 tane zincir çekerek üst sıraya geçiyorum. Bunu da trabzan olarak sayacağım. Çevirdim. Bir
daha göstereyim. 3 zincir çektim. Şöyle çeviriyorum. Yani artık şu arka yönden ilerleyeceğim. Burada şuna dikkat ediyoruz. Bakın şuradaki şöyle V harflerini görüyorsunuz. Onun normalde altından batarız değil mi? Şuradan batarız normalde. Ama biz bunun arka kısmındaki ilmeğinden batıracağız. Şöyle göstereyim. Doladım. Bakın 3 zincir çekmiştik. 1, 2, 3. Şu hemen dibindeki ilmeğin arkasına batıracağım. Şuraya. Belki de ikinci sırada sorun yaşayanlar bir sonrakine batıyor olabilir. Bakın 3 tane zincir çektim. Şurada bak 1, 2, 3 zincir çektim. O burada. Sonra gelen ilk ilmeğin arka lobundan batırıyorum. Şuradan. Şu 1, şu 2. Doluyorum bir daha. Bir sonrakinde yine şöyle arkadan ikili trabzan yaptım. Şöyle doluyorum. Bakın. Şurada. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4. 5 6. Buna BLO'dan örmek deniliyor. İlmeğin arkasından örmek oluyor. Şöyle devam ediyorum. Toplam şu baştakini de sayarak 16 tane ikili trabzan örüyorum. Ve 16. ikili trabzanımı da yaptım. Şöyle bakıyorum. Çukurdayız. 2 tane atlayacağız. Nasıl atlıyoruz? Yine böyle şuraya bakarak 2 tanesini atlayacağım. Doladım. 1, 2, üçüncüye batırdım. Bir tane tepe gösteriyorum. Bu sırayı bitireceğiz. Toplam 15 tane yapıyorum. 2, 4, 5. ...15 tane yaptım. Bir tane de tepede ne yaptığımızı göstereyim. 2 tane zincir çekiyorum. Doluyorum. Bakın. Şurada zaten bir trabzan var. Hemen yanındaki zincire batırıyorum. Ve trabzanımı oluşturuyorum. Toplam yine 15 tane gideceğim. Burada 2 tane atlayıp çukur yapacağım. 15 tane öreceğim. Tepe yapacağım. Bu şekilde ilerleyeceğim. Şimdi genelde bana gelen sorular şu şekilde oluyor. Ben birinci sırayı tamamlıyorum. İkinci sıraya geldiğimde şuradaki çukurlar ve tepeler denk gelmiyor. Kayma oluşuyor. Bunun en önemli sebebi şu olabilir. Alt sıradaki trabzanlarınızı yanlış saymış olabilirsiniz.
16, 15, 15, 15 şeklinde ilerleyecek ve sondaki de 16 tane olacak. Şu baştaki 3 zinciri de sayarak. Önceki videomda saymayın diyordum. Bu videoda sayacağız. Sanırım karışıklık oradan kaynaklı oluyor. Diğer bir hata da şurada oluşuyor. Bu sırayı tamamladık. Bakın şu taraftan tamamladık sırayı. Üst sıraya geldik. 3 zincir çektik. Şöyle döndük. Şöyle döndük. 3 zincir çekip hemen bu 3 zincirin dibindeki ilmeğe batıracaksınız. Bir tane atlamayın. Orada atlama yapmayın. Hemen bunun dibindekine batırın. Yani ne olmuş oluyor? Bir ilmeğin içinde 2 tane ikili trabzan oluyor. Tıpkı aşağıda şu sonda yaptığımız gibi. Yani burada trabzan sayım 16 oluyor. Bu kısma uyarak ördüyseniz şuradaki deliklerin kaymasının imkanı yok. Eğer yine olmuyorsa şunu öneririm. Ben 15'e 15 başladım. Siz böyle ufak 5'e 5, 10'a 10'luk başlayın. Benim kadar fazla zincir çekmeyin. Şöyle minik bir motif, şu kadarlık bir motif çalışın. 4-5 sıra ilerleyin. Sorunu zaten rahatlıkla göreceksiniz. Hatta onun da hesabını vereyim. Daha çabuk bitsin. Hem de sorunu göreyim derseniz şöyle 5'e 5'lik çalışın. 5, 5, 10. Arada 2 zincir 12. 12'nin katı olacak şekilde 2 tane motif deneyelim. 12, 12, 24. Artı 3 zincir daha 27. 27 ilmekle bir başlayın. 4-5 sıra örün. Zaten hatayı hemen göreceksiniz. Bununla ilgili önerebileceğim başka bir fikrim yok. Hiçbir ayrıntıyı atlamadan söyledim. Söylediklerimi yaptınız. Küçük motifte de çalıştınız. Yine ikinci sırada sorun yaşıyorsanız Instagram hesabım Ponçik İplere mesaj atın ve çalıştığınız örneğin fotoğrafını mutlaka gönderin. Birlikte sorunu çözmeye çalışırız. Ama lütfen öncelikle bu adımları tekrarlayın. Söylediklerimi dikkatlice uygulayın. Daha sonra fotoğraf atın. Çünkü sadece bu battaniye ile ilgili değil, çektiğim tüm videolarla ilgili gün içinde bir sürü mesaj atıyorum. Kimi videoyu hiç izlemeden sorular soruyor veya gerçekten aciliyetiniz vardır, bilemiyorum. Gelen mesajların hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Fakat benim de bazen vaktim olmuyor. Bazen daha önemli işlerim oluyor. Video çekimlerim oluyor. Farklı durumlarım oluyor. Yani hemen cevap veremeyebiliyorum. Bazen mesajlarınızı görüyorum. Daha sonra cevap veriyorum. Yani benim hemen anında cevap verme gibi bir zorunluluğum da yok. Lütfen söylediklerimi teker teker deneyin. Videoyu atlamadan tüm adımları tekrarlayın. Bunlar olmadıysa minik bir motifte de deneyin. Size ölçüsünü de verdim. 27 tane zincirle başlayacaksınız. 4-5 sıra öreceksiniz. Yine olmuyorsa Instagram üzerinden bana ulaşın. Çalışmanızın fotoğrafını atarak sorununuzu dile getirin. Ben de yardımcı olmaya çalışayım. Bazen sorunuzu soruyorsunuz. Aradan günler geçiyor. Ben göremeyebiliyorum mesajları. Veya görsem de o an cevap veremeyebiliyorum. Sonra sinirleniyorsunuz. Ama hepimizin vakti kıymetli, hepimizin vakti değerli. Hiç uğraşmadan, hiç böyle çabalamadan cevap almaya çalışmayın. Zaten sizin için uzun uzun videolar çekiyorum. Her şeyi detaylıca anlatmaya çalışıyorum. Akıllarda soru işareti kalmasın diye videolarımı çekerken sürekli bu düşüncedeyim. Videoyu öyle bir hazırlamalıyım ki akıllara gelebilecek tüm sorulara videonun içinde cevap vereyim. Aşağıya soru sorulmasın. Yani bu sormayın anlamına gelmiyor. Yanlış da anlamayın beni ama hani sorabileceğiniz tüm soruları tahmin edip onların cevabını videonun içinde vermeye çalışıyorum. Gözümden kaçan durumlar olacaktır. Videoda çekim hatası yapmış olabilirim vesaire. Bu tarz durumları aşağıda mutlaka belirtin. Yani böyle dedim diye de sorularınızı sormaktan çekinmeyin. Ama dediğim gibi bazen videoyu seyretmeyenler oluyor. Hani başını bile izlemiyor. Böyle atlaya atlaya gidiyor. Daha sonra zaten videonun içinde detaylıca anlattığım bir şeyi aşağıda soruyor. Şundan bahsetmemişsin diyor mesela. Videoyu çok önceden çekmiş oluyorum.
açıyorum, bakıyorum hangi saniyede hata yapmışım vesaire, bunu bulmakla uğraşıyorum. Halbuki sorduğu soruyu detaylıca da anlatmış oluyorum videonun içerisinde. Bu hem benim vaktimi çalmak oluyor hem emeğime değer vermemek oluyor. Bu konuda birazcık muzdaribim açıkçası. Hani abone sayısı arttıkça, daha fazla kitleye ulaştıkça bu tarz insanlar da videoyu izliyor maalesef. Sizi azarlıyor gibi oldum. Yanlış anlamayın lütfen ama gerçekten bu videolar için çok emek harcıyorum. Sadece ben değil, bu tarz videoları çeken herkes için söylüyorum. Ciddi emek harcanan bir iş. Her şeye de cevap vermeye çalışıyorum. Hatta anlamadınız diye ikincisini de çekmeye çalışıyorum. O yüzden lütfen siz de birazcık uğraş verin. Son noktada hani hiç olmuyorsa bana mesaj atın. Aksi takdirde cevap bulamadığınız zaman da sinirlenmeyin. Her neyse, yine lafı çok uzattım. Örgüme devam ediyorum. En son ne yaptık? Zaten hemen belli oluyor. Şöyle tuttuğunuz zaman çukur yaptık, tepe yaptık. Yine böyle çukura doğru gideceğiz. Yani burayı zaten bir tepe, bir çukur gösterdim. Şu arayı göstermeme gerek yok diye düşünüyorum. Yine 15 tane ineceksiniz. Şöyle 2 tane atlayıp 15 tane gideceksiniz. 2 tane zincir çekip dibine batacaksınız. 15-15 ilerleyeceksiniz. Şu son kısım önemli zaten. Bu kısma gelince videoya devam edeceğim. Son kısma geldim. En son yine ne yaptığıma bakıyorum. Tepedeydim. Çukura geldim. Şimdi ipi doluyorum. 2 tane atlayacağım. Üçüncüye batırıyorum. Yine burada 15 tane örüyorum öncelikle. Tabii ki 16'ya tamamlayacağız. Çünkü sıranın sonundayım. Şöyle bir geleyim. Burası da birazcık önemli. Şimdi 14 bitmiş gibi görünüyor. Fakat şurada bir tane daha ilmek var. Birazcık böyle içeride kalmış gibi. Oraya da batırın. 15'i bir tamamlayın. Bakın. Şuraya batırıyorum. Şu 15'i de tamamladım. Bir tane daha dola. Aynı yere 16.'yı yap. Şimdi şunu yapınca sanki model şöyle yana doğru çıkıntılı gibi görünüyor. Sanki burada hata yapmışım, yana doğru açılmış hissi veriyor. Aslında öyle bir şey yok. Bu tamamen düz bir şekilde ilerleyecek. Bana güvenin bu konuda. Birazdan bunun sebebini de açıklayacağım. Şimdi ne yapıyorduk? 3 tane zincir çekip şöyle çevirip şu ilk zincire batırarak başlayacağım. Fakat ben burada renk değiştirmek istiyorum. Onun da nasıl yapıldığını gösterip daha sonra birkaç noktadan daha bahsedeceğim. Videoyu atlamadan izleyin lütfen. Renk değiştirmeden önce şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Şimdi battaniyenin her iki yüzü aynı gibi görünse de aslında bu battaniyenin tersi ve yüzü farklı. Şöyle göstereyim. Şu arka kısmı. Renk değişimini her çift sırada bir değiştirin. Yani mesela ben burada 2 sıra sonra rengimi değiştirdim. 2 sıra ördüm, rengimi değiştirdim. Mesela burada da 6 sırada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine çift bir sayıda renk değiştirdim. Bunun bana ne gibi bir avantajı olacak? Bu şekilde rastgele değil de çift sırada 2, 4, 6, 8 gibi çift sıralarda değiştirdiğim zaman bakın renk değişikliğinin olduğu kısım şöyle çıkıntılı oluyor. Bakın burası düz örgü ama şu renk değişiminin olduğu kısımda çıkıntı denk gelmiş. Bakın. Bu ön yüzde böyle. Arka yüze çevirecek olursam şöyle çevireyim. Arka sıraya çevirdiğim zaman bakın renk değişiminde öyle bir çıkıntı yok. Aslında şöyle de yapabilirsiniz.
1, 3, 5, 7 yani tek sıralarda da değişiklik yapabilirsiniz. Tek sırada değişiklik yaparsanız bu sefer arka kısımda istediğimiz görüntü olur. Çift sırada da değişiklik yaparsanız ön yüz istediğimiz görüntüye kavuşur. Şunu söylemek istiyorum aslında. Mesela şurada 2 sırada renk değişikliği yaptım. Burada 3 sıra sonra değiştirdim. O zaman bu görüntüyü elde edemezsiniz. Ya hep çift sıralarda değişiklik yapın ya da tek sıralarda değişiklik yapın. Şimdi birlikte renk değişikliğini yapalım. En son 16 tane ikili trabzan yapmıştım. Şimdi mavi renk ipe geçiş yapacağım. Genelde 3 zincir çekilir. Şöyle dönünce batılacak yer karıştırılır ya. Bunun için bir önerim var. Onu da göstereyim. Şöyle son ilmeğe, bakın son ilmek burası. Buraya ilmek belirleyici takıyorum. Renk değişikliğini göstereyim. Şöyle ipimden bir yine 10-15 santim uzunluk bıraktım. Şu arkadan tutuyorum. İpimi doladım. Şuradan tutuyorum. 1 2 3 zincir çektim. Şu ipi çekip sağlamlaştırıyorum. Daha sonra bu ikisini birbirine düğümleyebilirsiniz. Bunu en son yapabilirsiniz. Zaten ip uzun, çıkması imkansız. Şimdi bunu yaptıktan sonra yönümü değiştiriyorum. Şöyle modelimi çevirdim. Bakın belirleyiciyi taktığım yere batacağım. Yani hemen dibine 1, 2, 3 dördüncü gelen zincir zaten belirleyiciyi taktığım yer. Hemen oraya yine ikili trabzan yapıyorum. 1, 2. Bunu çıkarabilirim. Bunu siz görün diye takmıştım zaten. Şöyle devam ediyorum. Toplam başta ve sonda 16 tane ikili trabzan olacak. Baştaki 3 zinciri de saymayı unutmayın. Onu sayarsak 16, onu saymazsak 15. Bu şekilde devam ediyorum. Yine geleceğim. Burada atlayacağım. 2 tane çıkacağım. Burada 2 zincir çekerek devam edeceğim. Mantık aynı bundan sonra. Renk değişikliği de bu şekilde yapılıyor. Bu ikisini birbirine düğümlüyoruz. Şöyle 2-3 kere yapsanız yeterli. Pembe ipi de keserek yumaktan ayırıyorsunuz. Onu da şununla aynı boyutlarda, mavi iple aynı boyutlarda kesin, ayırın. Bu şekilde tamamlıyoruz. Şöyle size son kısmını bir kere daha göstereyim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Şöyle 14. Bakın 15. birazcık saklanıyor gibi. Mutlaka oraya da batın. Şöyle. Ve 15 tane yapıp bırakmıyoruz. Dolayıp bir tane daha bu 15.'nin deliğine batırıyoruz. Daha sonra 3 zincir çekip şöyle dönüyoruz. Dönüyoruz. 1, 2, 3, dördüncünün hemen dördüncünün olduğu yere batırıyoruz. Ve bu şekilde devam edeceğiz. Şundan bahsetmek istiyorum. En son kısımda hani sonda 16 tane yapıyoruz ya. 16.'yı yapınca şekil sağa sola doğru genişliyormuş gibi görünüyor. Ama biz bunu bu şekilde tuttuğumuz için bu aslında yukarı doğru ilerliyor. Şöyle tuttuğumuz için
Bu aslında düz bir şekilde ilerliyor. Yana doğru açılıyor diye endişe etmeyin lütfen. Şu yandaki ipleri nasıl gizliyoruz? Önceki videoda onu göstermedim. Bu videoda göstereyim. Ve akıllarda hiçbir soru işareti kalmasın. Şöyle buradaki artan iplere minik bir iğne geçiriyorum. Gri ipi gri örgünün içinde gizleyeceğim. Şöyle buradan yürütüyorum. Görüyor musunuz? Şu an bilmiyorum ama şöyle arasından, ilmeklerin arasından yürütüyorum. Çok çekmeden. Bu kadar yeterli bence. Daha sonra şu parçayı da keseceğim. Şöyle ipimi hafifçe çekip tam böyle dibinden kesiyorum. Daha uzun da yürütebilirsiniz. Bu bunun içinde kayboluyor. Aslında böyle bir tur bu tarafa, bir tur arkadan yürütseniz çok daha sağlam olacak. Ben bu şekilde yapıyorum. Kenarları hakkında çok soru geliyor mesela. Battaniye bittikten sonra kenarlarını ne yapacağız? Ben battaniyemi şu an tamamlayamadım. Fakat bitirir bitirmez arka kısmına kumaş diktirteceğim veya kendim dikeceğim. Araya da dantel fistolar olur ya, onlarla fırfır yapıp böyle kenarına, etrafına geçirmeyi düşünüyorum. Güzel olur mu, olmaz mı pek bir fikrim yok. Hiç denemedim. Bir de daha önce yaptığım battaniyelerde şöyle bir şey yaptım. Tüm kenarının etrafından 3 sıra boyunca ikili trabzan ördüm. O da güzel oldu. Kenarı yine güzel göründü. Hiçbir şey yapmasanız da gayet güzel görünüyor. Bence bir örgünüzde bir yamukluk yoksa, düz bir şekilde ilerlediyseniz bence kenarına da bir şey yapmanıza gerek yok. Düşündüğünüzden dar örmüş olabilirsiniz. Böyle birkaç santim daha olsun derseniz şöyle yapabilirsiniz. Etrafına bir sıra sık iğne, üstüne de 2 sıra ikili trabzan örebilirsiniz. Ben önceki battaniyemde o şekilde yapmıştım. Bir arkadaşım da etrafına böyle belirli aralıklarla pomponlar yapıp dikmişti. O da çok güzel olmuştu. Bu şekilde fikir verebilirim. Gerisi sizin yaratıcılığınıza kalmış. Battaniye videomuzun yenilenmiş serisinin sonuna geldik. Umarım bu video daha faydalı olmuştur. Umarım aklınızdaki soru işaretlerini gidermiştir. Ve bu videoda sorun yaşamadan battaniyelerinizi örersiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Fikir verdiğiniz için teşekkür ederim. Yanımda olduğunuz, destek olduğunuz ve çektiğim videoları denediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki projelerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.